Günümüzden binlerce yıl önce insanlığın en eski medeniyetlerinden biri Mezopotamya'nın verimli topraklarında doğdu. Burası Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kalan medeniyetin beşiği olarak bilinen bir bölgeydi. İşte burada tarihin ilk şehirleri yükseldi, yazının temelleri atıldı ve insanlık tanrılarla olan ilişkisini ve evrenin sırlarını sorgulamaya başladı. Bu Sümerlerin dünyasıydı. Sümerler sadece tarihin ilk büyük şehirlerini kurmakla kalmadılar. Aynı zamanda çivi yazısını icat ederek insanlık tarihinin ilk yazılı belgelerini yarattılar. Ancak Sümerlerin en büyüleyici mirası onların zengin mitolojisi ve tanrılarla dolu fantastik dünyalarıydı. Sümerler, bugünkü Irak'ın güneyinde kurulmuş bir uygarlıktı. Ancak Sümerler bu bölgenin yerlisi değildi. Bu bölgeye göç ederek yerleşmişlerdi. Ancak elimizde henüz nereden göçtüklerine dair bir kanıt yok. Fakat bu göç sonucunda tarım, şehirleşme ve yazı gibi devrim niteliğinde yeniliklerle bu bölgeyi şekillendirdiler. Bu videoda Sümerlerin gizemli dünyasına bir yolculuğa çıkacağız. Sümer mitolojisinin en etkileyici hikayelerinden biri olan Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışından bahsedeceğiz. Ayrıca bu kadim uygarlığın tarihine, coğrafyasına ve arkeolojik buluntularına da derinlemesine bakacağız. Hazırsanız Sümerlerin büyüleyici dünyasına adım atıyoruz. Sümerler, merkezi bir devlet yerine şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi. Ur, Uruk, Eridu, Lagash ve Nippur gibi şehirler, her biri kendi yönetimine ve tanrılarına sahip olan bağımsız kent devletleriydi. Bu şehirler genellikle yüksek duvarlarla çevriliydi ve ortalarında tanrılara adanmış zikkuratlar yükselirdi. Sümer uygarlığı hakkında bilgimiz, büyük ölçüde 19. ve 20. yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılar sayesinde elde edilmiştir. Arkeologlar, Sümerlerin yaşadığı topraklarda onların zengin kültürünü ve günlük yaşamlarını ortaya çıkaran sayısız eser buldular. Bu eserler arasında kil tabletler üzerine yazılmış yazıtlar, heykeller, seramikler ve mimari yapılar yer alır. Sümerler, yazıyı icat eden ilk toplum olarak bilinirler. Milattan önce 3400 yılı civarında geliştirdikleri çivi yazısı kil tabletler üzerine yazılmıştır. Bu yazılar, ticari kayıtlar, hukuki belgeler, edebi eserler ve dini metinler gibi çeşitli konuları kapsar. Yazının icadı, Sümerlerin bilgi ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmasını sağlamıştır. Sümer mitolojisinde tanrılar, insanların hayatında önemli bir rol oynar. Her tanrının belirli bir görevi ve yetki alanı vardır. Örneğin, Anu göklerin tanrısıdır. Enlil hava ve fırtınaların tanrısıdır. Enki ise bilgelik ve su tanrısıdır. Tanrılar, insanlar üzerinde büyük bir etkisi olan güçlü varlıklardır ve onların memnun edilmesi için ritüeller ve tapınaklar inşa edilmiştir. Sümer tapınakları, tanrılara adanmış devasa yapılardı. Bu tapınaklar, Zikkurat adı verilen basamaklı piramitlerdi. Bu basamaklı piramitler, tanrıların yeryüzündeki konutları olarak kabul edilirdi. Zikkuratların en tepesinde tanrının kutsal mekanı bulunurdu. Sümerler, tanrıların gücünü kazanmak ve onları memnun etmek için düzenli olarak ritüeller gerçekleştirirlerdi. Rahipler, bu ritüellerin başında yer alır ve toplumun dini liderleri olarak büyük bir etkiye sahiptirler. Sümerler, sanat ve zanaatta da büyük bir gelişim göstermişlerdir. Heykel, seramik, mücevher ve dokuma gibi alanlarda olağanüstü eserler yaratmışlardır. Bu eserler sadece estetik değil, aynı zamanda dini ve sosyal anlamlar taşır. Sümer sanatı, onların dünyayı nasıl gördüklerini ve anladıklarını yansıtır. Tarım, Sümer ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu. Dicle ve Fırat nehirlerinden yararlanarak geliştirdikleri sulama sistemleri, onlara bol miktarda tahıl ve diğer tarım ürünlerini sağlamıştır. Bu zengin tarımsal üretim, Sümerlerin ticaret ve zanaat alanlarında da gelişmesine imkan tanımıştır. Tarımın fazlası, şehirler arası ticaretin ve zenginliğin temelini oluşturmuştur. Sümerler ticaret yoluyla komşu medeniyetlerle de etkileşimde bulunmuşlardır. Bu ticaret ilişkileri sadece mal alışverişi değil, aynı zamanda kültürel ve teknolojik bilgi alışverişini de içermiştir. Sümerlerin ticaret ağı, Mezopotamya'dan Akdeniz kıyılarına ve hatta Hindistan'a kadar uzanıyordu. Şimdi Sümerler denilince akla ilk gelen konuyu inceleyelim. Sümerler denilince akla ilk gelen çoğu zaman onların mitolojisi olur. Ancak Sümer mitolojisi sadece eski bir uygarlığın efsaneleri değil,
Aynı zamanda insanlık tarihinin en eski yazılı destanlarını içerir. Bu hikayeler, tanrıların insanlarla nasıl etkileşime geçtiğini, evrenin nasıl yaratıldığını ve insanların varoluşunun nedenlerini anlatır. Gelin şimdi Sümer mitolojisinin derinliklerine inelim. En ünlü Sümer mitolojik hikayelerinden biri Gılgamış Destanı'dır. Destanın içeriğinden bahsetmeden önce destanın tarihsel yapısından kısaca bahsedelim. Gılgamış Destanı'nın başrolü olan Gılgamış, aynı zamanda M.Ö. 2600 yılları civarında Sümer diyarındaki Uruk kentinde krallık yapmış biriydi. Gılgamış Destanı ile ilgili olarak elimizdeki en eski kaynaksa M.Ö. 2100 yılı dolaylarına aittir. Yani Gılgamış öldükten yaklaşık 500 yıl kadar sonra yazılmış olan bir kaynaktan bahsediyoruz. Bu kaynağı yazdıransa Ur kralı Şulgi'dir. Gılgamış'ın kendi atası olduğu iddiasında bulunur ve katiplerine atasının maceralarını yazmalarını emreder. Bazı tarihçiler Şulgi'nin Gılgamış'ın kendi atası olduğunu iddia eden bir gaspçı olduğunu söylerler. Ancak biz bugün konunun bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Asıl olan Gılgamış'ın maceralarının yüzlerce yıl sonra yazılmış olması. Gılgamış Destanı temelde 6 bölümden oluşur. Bunlar Enkidu'nun öyküsü, Sedir Ormanı'na yolculuk, Gökyüzünün boğası, Gılgamış'ın yolculuğu, Tufan'ın öyküsü ve Gılgamış'ın araştırmasıdır. Ancak çoğu kil tabletin başına gelen bu tabletlerin de başına geldi ve tabletler birçok kez parçalandı. Şulgi'nin katibinin yazdığı tabletlerden kalma en eski Sümerce kopyalar, yalnızca ilk 2 öyküyü yani Enkidu'nun öyküsü ve Sedir Ormanı'na yolculuk öykülerini ve sondaki yakınmayı içerir. Diğer 4 öykünün daha önce de dizinin parçası olup arada kaybolduğunu mu yoksa sonradan mı eklendiğini bilmek olanaksızdır. 3. ve 4. öyküler olan Gökyüzünün Boğası ve Gılgamış'ın Yolculuğu isimli öykülerin bazı kısımları ise M.Ö. 1800 ile 1500 yılları arasında Akkadça'ya çevrilmiş haliyle bulunmuştur. Son 2 bölüm olan Tufan öyküsü ve Gılgamış'ın araştırmaları bölümleri ise çok daha sonradan destana eklenmiştir. Bu 6 bölümlük destanın tamamının bulunduğu en eski kopya M.Ö. 668 yılında Asur kralı olan Asurbanipal'ın oluşturduğu 22.000 tabletlik kütüphanede bulunmuştur. Bu dev kütüphanedeki 12 tablet Gılgamış'ın destanını anlatır. Sonuç olarak 6 öyküden sadece ilk 2 öykü Gılgamış'ın yaşadığı döneme en yakın zamanda yazılan öykülerdir. Diğer 4 öykü için aynı şeyi söylemek için henüz bir kanıtımız yok. Gılgamış destanına bakacak olursak, Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını anlatır. Uruk'un güçlü kralı olan Gılgamış, tanrıların yarattığı en güçlü ve en bilgili insandır. Ancak zalim ve despot bir yönetici olarak halkına zulmeder. Tanrılar Gılgamış'ın kibirli tavrını dizginlemek için Enkidu adında bir vahşi yaratık yaratır. Enkidu, doğanın içinden çıkan güçlü bir varlıktır. Gılgamış, bu yeni gelen yaratığın haberini aldığında onu baştan çıkarması için bir kadın gönderir. Enkidu kadınla birlikte olur ve sonra tekrar hayvanların arasına dönmek ister. Ancak hayvanlar ondan kaçar. Çünkü o artık insan olmuştur. Kadın Enkidu'yu medeniyete kazandırır ve Uruk şehrine götürür. Gılgamış ve Enkidu başlangıçta düşman gibi görünseler de büyük bir dostluk kurarlar. Birlikte dev Humbaba'yı yenip Tanrı Enlil'in kutsal ormanını keşfederler. Ancak Tanrıça İştar Gılgamış'a aşık olur ve onunla evlenmek ister. Gılgamış İştar'ın teklifini reddeder ve bunun sonucunda İştar gök boğasını gönderir. Gılgamış ve Enkidu boğayı öldürürler. Fakat bu Enkidu'nun ölümüne yol açar. Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı derin bir kedere boğar ve onu ölümsüzlüğü aramaya iter. Gılgamış, ölümsüzlüğü aramak için uzun bir yolculuğa çıkar. Tanrıların tufandan kurtardığı ve ölümsüzlük bahşettiği Utnapiştim'i bulur. Utnapiştim, Gılgamış'a ölümsüzlüğün sırrını anlatır. Ancak Gılgamış bu sırrı elinde tutamaz ve ölümsüzlüğü kaybeder. Sonunda Gılgamış, gerçek ölümsüzlüğün insanların anısında ve bıraktıkları mirasta yattığını anlar. Bu destandan öğrenilebilecek çok şey vardır. Fakat ben 5 tane çıkarımdan bahsedeceğim. Bunlardan ilki dostluk ve insanlığın değeri üzerine. Gılgamış, güçlü ve kudretli bir kral olarak Uruk'ta hüküm sürerken zalimliği nedeniyle halkı tarafından sevilmeyen biri. Tanrılar, Gılgamış'a bir denge unsuru olsun diye Enkidu'yu yaratırlar.
Gılgamış, Enkidu ile karşılaştığında başlangıçta birbirleriyle savaşırlar ancak kısa süre sonra dost olurlar. Bu dostluk Gılgamış'a insanlığın ve dostluğun gerçek değerini öğretir. İnsanlar yalnızca fiziksel güçle değil, arkadaşlık ve sevgiyle de güçlenirler. Aynı zamanda bu dostluk Gılgamış'a yalnız olmadığını ve başkalarının desteğiyle daha da güçlü olabileceğini gösterir. İkinci çıkarım, ölümün kaçınılmazlığı ve yaşamın değeri üzerine. Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı derinden etkiler ve onu ölümün kaçınılmazlığıyla yüzleşmeye zorlar. Dostunu kaybetmek, Gılgamış'a yaşamın geçici olduğunu ve ölümün herkes için kaçınılmaz bir son olduğunu hatırlatır. Bu gerçekle yüzleşmek, Gılgamış'ı ölümsüzlüğü aramaya iter. Ancak bu arayış, ona insan yaşamının değerini anlaması için bir fırsat sunar. Gılgamış, ölümsüzlüğün peşinde koşarken, yaşamın kendisinin bir hediye olduğunu ve bu hediyeyi dolu dolu yaşamak gerektiğini fark eder. Üçüncü çıkarım, kendini tanıma ve bilgelik üzerine. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı aslında bir kendini tanıma ve bilgelik kazanma yolculuğudur. Uzun ve zorlu yolculuğunda Gılgamış birçok engelle ve bilge figürle karşılaşır. Utnapiştim'den aldığı dersler ve yaşamın anlamını ararken karşılaştığı zorluklar onu olgunlaştırır. Gılgamış, sonunda ölümsüzlüğün peşinde koşmanın boşuna olduğunu ve asıl önemli olanın yaşamın kendisi olduğunu anlar. Bu süreç, onun içsel bir dönüşüm yaşamasını sağlar ve bilgelik kazanmasına yardımcı olur. Dördüncü çıkarım, doğa ve medeniyetin uyumu üzerine. Enkidu'nun doğadan gelerek medeniyete uyum sağlaması, insanın doğayla olan ilişkisinin önemini vurgular. Enkidu, doğanın saf ve vahşi yanını temsil ederken, Gılgamış, medeniyetin güç ve bilgeliğini simgeler. İkisinin dostluğu, doğa ve medeniyetin uyum içinde olması gerektiğini gösterir. İnsanlar doğadan kopmadan, onunla uyum içinde yaşayarak gerçek anlamda medeniyet kurabilirler. Beşinci ve son çıkarımsa bilge ve adil yönetim üzerine. Gılgamış, ölümsüzlüğü bulamasa da geri döndüğünde Uruk'un geleceği için çalışmaya karar verir. Kendini, krallığını daha iyi bir yer haline getirmeye adar ve halkına bilgelik ve adaletle hükmetmeye başlar. Bu, liderlerin halkının refahı ve mutluluğu için çalışmasının önemini gösterir. Bilge ve adil bir yönetim, toplumun gelişimi ve refahı için kritik öneme sahiptir. Gılgamış destanı, insan olmanın anlamını, yaşamın değerini ve bilgelik arayışını derinlemesine işler. Bu destan, dostluk, ölüm, doğa, medeniyet ve bilgelik gibi evrensel temalarıyla bizlere bugün bile geçerli olan önemli dersler sunar. Yaşamı dolu dolu yaşamak, dostluklara değer vermek, doğayla uyum içinde yaşamak ve bilgece yönetmek. Gılgamış'ın hikayesinden çıkarabileceğimiz en değerli öğütlerden bazıları. Sümer mitolojisi denilince akla gelen bir diğer konu, Gılgamış destanında da bahsedilen tufan olayıdır. Semavi dinlerdeki Nuh tufanı olayının bir benzerinin Sümer tabletlerinde anlatılmış olması çoğu insanın ilgisini çeker. Bu konuyla ilgili bir video daha sonra yapacağım için detaylarına girmiyorum. Sonuç olarak Sümer mitolojisinin hikayeleri, içeriklerden yaptığımız çıkarımlarla sadece antik dünyada kalmayıp günümüz kültürüne de etki edebilecek unsurlar barındırır. Bu destanlar ve efsaneler, insanlık tarihinin temel taşlarını oluşturan evrensel temalar ve değerler taşır. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı, insanın ölüm karşısındaki çaresizliği ve hayatın anlamını sorgulama çabasıdır. Sümer mitolojisi, sadece antik bir medeniyetin dini ve kültürel inançlarını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda insanın evrensel hikayesini de anlatır. Bu hikayeler, binlerce yıl önceki insanların dünyayı nasıl anladıklarını, doğaüstü güçlerle nasıl ilişki kurduklarını ve yaşamın anlamını nasıl sorguladıklarını gösterir. Bu yönüyle Sümer mitolojisi, bugün bile insanlara ilham vermeye ve onların hayal gücünü beslemeye devam ediyor. Modern dünyada Sümer mitolojisinin etkilerini sanat, edebiyat ve popüler kültürde görmek mümkündür. Sümer mitolojisi, bize insanın en eski zamanlardan beri değişmeyen bazı temel sorularla boğuştuğunu gösterir. Sümerlerin mirası, onların hikayeleri aracılığıyla yaşamaya devam eder ve bizi insanlığın kökenlerine, doğaüstü güçlerle olan ilişkimizi ve yaşamın anlamını keşfetmeye davet eder. Sümerlerin dünyasına yaptığımız bu yolculuk burada sona eriyor. Ancak öğrenilecek daha pek çok şey var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.